Osmanlılar neden hiç Amerika'ya gitmedi? Avrupalı uluslar yeni dünyayı keşfetme yarışında tutuşurken neden Osmanlılar sadece izledi? Amerika'ya gitmediler mi yoksa gidemediler mi? Coğrafyanın kader oluşu azizliğini Osmanlı üzerinde nasıl göstermişti? Osmanlı bir yolunu bulup Amerika'ya gitseydi bile orada tutunabilir miydi? Diğer devletler gibi bir sömürü sistemi oluşturabilir miydi? Akdeniz'i Türk Gölü'ne çeviren Osmanlı, Atlantik'i de Türk Okyanusu'na çeviremez miydi? Küçük Murat Reis'in Atlantik seferleri neden tek seferdeki bir korsan hareketi olarak kalmıştı? Gelin bu videoda Osmanlıların neden Amerika'ya gidemediğini konuşalım. Bu konuyu 3 başlık altında inceleyelim en iyisi. Osmanlıların gidemeyişinin coğrafi sebepleri, Osmanlı'nın gidemeyişinin siyasi sebepleri ve son olarak Osmanlı'nın güttüğü politikalar sebebiyle okyanus ötesinde tutunamayacak oluşu. Osmanlı neden coğrafi konum itibariyle Amerika'ya gidemezdi? Çünkü Osmanlı bir Akdeniz gücüydü. Bir Akdeniz gücü Amerika'ya gidecek olsaydı zaten önce Venedik veya Cenevizliler giderdi. Ve zaten Osmanlı konumu itibariyle Amerika'ya en uzak olan Akdeniz gücüydü. Atlas Okyanusu'nu aşmak ancak Atlas Okyanusu kenarındaki açık kıyılara sahip ülkeler tarafından yapılabilecek bir şeydi. Ancak Osmanlı Amerika'ya ulaşabilmek için Atlas Okyanusu'nda kat edeceği mesafenin yarısını Akdeniz'den donanmayı çıkarabilmek için kat edecekti. Coğrafi keşifler başladığında Osmanlı henüz Balkanların tamamına bile hakim olamamıştı. Batıda en çok Otranto'ya kadar ilerleyebilmiş, sonra da hemen kuşatmayı kaldırmıştı. Cezayir fethedildiğinde İspanya çoktan Amerika'nın içlerine uzanmıştı. Ki Cezayir limanı da hiç elverişli değildi. Kuzey Afrika sahillerinde Güney Avrupa sahilleri gibi dar kara suları yoktu. Kıyı şeridi boyunca uzanan resifler denize sığlaştırdığı için limanlara yanaşacak gemilere zorluk çıkarıyordu. Bu yüzden transatlantik seferler yapabilecek büyüklükte gemiler limanın sığ sularında karaya otururdu. Oysa Avrupa'nın böyle bir sorunu yoktu. Aynı sebepten ötürü Osmanlı Hint Okyanusu'nda da fazla tutunamamıştı. Aynı resif sorunu Kızıldeniz ve Basra Körfezi limanlarında da vardı ve donanma bu yüzden iş göremiyordu. Ki Hint Okyanusu'na açılana kadar boydan boya kat etmesi gereken Kızıldeniz veya Basra Körfezi de Osmanlı donanması için büyük sıkıntılar çıkarmıştı. Oysa yine bir Orta Doğu ülkesi olan Umman Sultanlığı birçok deniz aşırı sefer yapabilmiş ve Doğu Afrika kıyılarını ele geçirmişti. Çünkü Umman doğrudan okyanusun kenarındaydı ve aynı Cenevizliler ile Venedikliler gibi deniz ticaretini devlet politikası haline getirmiş bir ülkeydi. Kısaca Osmanlı'nın en büyük coğrafi dezavantajları okyanusa kıyısı olmayan bir devlet oluşu ve elverişli limanlara sahip olamayışıydı. Gelelim siyasi sebeplere. Osmanlı'nın Amerika'ya gidemesinin bazı sebepleri de siyasiydi. Öncelikle merkezi olan İstanbul'dan çıkan bir geminin Akdeniz'den çıkana kadar geçeceği rota pek çok ülkenin karasularından geçecekti. Bu yüzden Osmanlı'nın bu ülkelerle arasını sürekli iyi tutması gerekecekti ve bu da diplomaside Osmanlı'yı hep köşeye sıkıştıracaktı. Özellikle Cebeli Tarık Boğazı'nı geçebilmek için İspanya ile sürekli iyi ilişkiler kurmalıydı ve İspanya ile yapılacak ilk savaşta önce Boğaz kapatılacaktı. Bu da devletin ana karasıyla deniz aşırı topraklarının bağlantısını koparacak ve bu da Osmanlı'nın daha ilk elde bu toprakları kaybetmesine sebep olacaktı. Her ne kadar tarihsel bir kesinliği olmasa da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen Bayezid'in Kolomba cevabı aslında doğru bir karardı. Bize Mekke ve Medine ve bu cezire-i dünyanın fethü teshiri lazımdır. Eyle derya aşırı mesafe-i baideye gitmemiz lazım değildir demişti Bayezid Evliya'ya göre. Yani şunu diyordu: bize Mekke, Medine ve 3 kadim kıtayı kastederek eski dünyayı fethetmek lazımdır. Deniz aşırı mesafelere gitmemiz lazım değildir. Peki neden aslında bunu demiş olsa bile haklıydı? Çünkü imparatorluğun başkentine 450 kilometre uzaklıktaki adalarda Venedikliler cirit atarken devletin 6500 kilometre ötede elinde tutacağının bir garantisi olmayan topraklarda ne işi vardı? Devletin güvenliği bir hayalden ve bir meraktan önde gelmeliydi. İşte bu yüzden aslında Bayezid Kolomb öyle bir şey sormuş ve kendisi de böyle cevap verdiyse bile en doğrusunu yapmıştı. Ki zaten Bayezid döneminde devlet o kadar da güçlü değildi. Güney Balkanlar, Kuzeybatı Anadolu ve Kırım üzerinde yayılmış bir imparatorluktu. Henüz Afrika'ya bile ayak basılmamıştı. Deniz üsleri çok fazla değildi Osmanlı'nın. Donanmanın sadece 2 adet deniz aşırı sefer tecrübesi vardı. Biri Kırım Seferi, diğeri ise Otranto Seferi'ydi. İşte bu siyasi sebeplerden ötürü de Osmanlı Amerika'ya gidememişti. Şimdi de gelelim alternatif tarihçiliğe. Osmanlı gidebilseydi bile sömürebilir miydi? Videonun bu andan itibaren gerçeklikle bir bağlantısı yok.
Ancak bazı somut ve yaşanmış verileri kullanarak o dönemi tahlil etmeye çalışacağız. Ki zaten tarihte bunun için var. Ecdat övmek veya düşmana sövmek için değil. Tarihi anlamaya çalışacağız. Alternatif senaryolar üzerine düşüneceğiz ki ileride buna benzer bir olay yaşadığımızda nasıl önlemler alabileceğimizi kestirebilelim. Neyse, lafı uzatmadan senaryomuzu yazmaya başlayalım. Hikayemize Otranto kuşatmasından başlayalım. Yıl 1480'di. Otranto şehri Osmanlıların eline geçmişti. 10 ay boyunca Otranto'da bulunan Osmanlı birlikleri Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra çıkan kargaşayla beraber Bayezid'in kararıyla geri çekildiler. Diyelim ki Fatih Sultan Mehmet ölmemiş olsaydı. Bu durumda kargaşa ortamı doğmazdı. Otranto'daki birliklere sevkiyat gerçekleştirilip ordu güçlendirilmiş olsun. Bu ordu Puglia, Basilicata ve Calabria'yı ele geçirerek Güney İtalya'yı fethetmiş olsun. Sonra yine kadırgalarla Sicilya adasını ve Korsika adasını ele geçirsinler. Balear adalarını da ele geçirdikten sonra Osmanlı Akdeniz iç rotalarını büyük ölçüde eline geçirmiş olur. O sırada Endülüs'te hala Müslüman bir devlet bulunmaktadır ve zor durumdadır. Granada. Osmanlı Granadalılarla anlaşarak orduyu Granada'ya çıkarmış olsun. Bu çıkarmayla beraber İspanya'nın fethi başlamış olsun. Ki zaten böyle bir karmaşa ortamında hiçbir Avrupalı gücün derdi Kolomb'un hayalperest keşif hikayeleri olmayacaktır. Bu durumda coğrafi keşifler biraz daha ertelenmiş olur. Osmanlı İspanya'yı fethedip istikrarı sağlamış olsun. İşte ancak bu şekilde coğrafi keşiflere çıkabilmek için gerekli coğrafi şartları sağlamış olurdu. Kısacası imkansızdı. Ama biz yine de bu gerçeği göz ardı edip Osmanlı'nın coğrafi keşiflere çıktığı durumu ele alalım. Biliyorsunuz Osmanlı en başından beri cihat, iskan ve istimalet politikalarını güdüyordu. Evet, yeni bir coğrafyaya giderek cihat politikasını başarılı bir şekilde uygulamış olurlardı. Ancak fethetmek kadar tutunmak da önemliydi. Ki İnkaların o zamanda henüz demir devrini yaşadığını Kahamarka Savaşı videomuzdan hatırlarsınız. Osmanlı Balkanlarda güttüğü politikayı bu insanlar arasında uygulayamazdı. Çünkü devirsel bir denklikleri yoktu. Osmanlı burada medeniyetini sıfırdan inşa etmeliydi ki bu gerçekten oldukça zor bir şeydi. Oysa Avrupalıların sömürü politikası gayet kolay bir şekilde uygulanan bir politikaydı. Atlantik Üçgeni adındaki taşımacılık rotasına dayanan bu politikada Afrika'daki sömürgelerden köleler getiriliyor, Amerika'nın bereketli topraklarında tarım yaptırılıyor ve ham madde elde eden Avrupalılar bunlara ana vatanlarında katma değer katıp dünyaya satıyordu. Osmanlı'da da kölelik vardı tabi, ancak bu şekilde sistematik bir üretim zinciri yapabilmeleri çok zordu. Daha 250 yıl önce ataları çadırlarda yaşayan bir hanedan için bu sistematiği oturtmak zaten imkansızdı. Velhasılı kelam Osmanlı keyfinden sömürgecilik yapmamış değildi. İsteseler de yapamazlardı zaten. Çünkü coğrafya kaderdi. Bunu Kahamarka Savaşı'nda da görmüştük. İşte bu yüzden Osmanlı Amerika'ya hiç gidememişti. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.